EasyHome kanalından herkese merhaba. Bugün çok harika bir içerikle karşınızdayım. Hem yeni iki ürün tanıtımı yapacağım, hem de bu ürünler yardımıyla bir yılbaşı ağacı nasıl akıllı yapılır bunu göstereceğim. Tabi burada odak noktamız yılbaşı ağacımızın görmüş olduğunuz ışıklandırması olacak. Gördüğünüz standart 120 cm uzunluğunda bir yılbaşı ağacı ve 150-200 lira civarında bir fiyatı var. Ayrıca üzerindeki ledler de 100 lira civarı her yerde bulunabilir. Benim kullandığım ledler 8 farklı modda çalışabiliyor. Bir tane kontrol ünitesi var. Orada bulunan buton yardımıyla modları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Gibi farklı modlarda çalışıyor. Kullanacağımız akıllı ürünlerle hem bu modları sesli komutla değiştirirken ışıklandırmayı da tamamen açıp kapatabileceğiz. Yılbaşının yaklaştığı bu günlerde umarım bu ışıl ışıl video hoşunuza gidecektir. Şimdi ürünlerimize geçelim. Evet arkadaşlar, yılbaşı ağacımızın ışıklandırmasını akıllı yaparken öncelikle led ışığın iki fonksiyonu olduğunu bilmeliyiz. Bunlardan ilki 220 volt elektrikle çalışıyor olması ve doğrudan çalışıyor olması. Gördüğünüz gibi arada herhangi bir buton yok. Ne zaman ki bu fişimizi prize takarsak led ışığımız yanmaya başlıyor. Ne zaman bunu çıkartırsak da sönüyor. Yani araya herhangi bir on-off butonu ya da açma kapama butonu koymamışlar. Evet, tekrardan takalım. Evet, gördüğünüz gibi doğrudan yanmaya başladı. Bu özelliklerden ilkiydi. İkincisi ise şu gördüğünüz kontrol ünitesi yardımıyla bunun modlarını değiştirmek. Zaten kontrol ünitesinin üzerinde de yazıyor. 8 farklı mod var. Şurada gördüğünüz buton yardımıyla bu modları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Basalım. Evet, her basmamda farklı bir moda geçiyor. Bakın şu anda sabit kaldı. Hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başladı. Bu durumda bu iki özelliği akıllı yapmak için iki farklı cihaza ihtiyacımız var. Birincisi ve ürünlerimizden ilki Sonoff firmasının Wi-Fi Smart Switch'i. Yani bu akıllı bir şalter aslında. Şöyle hemen kutuyu açalım. Tabii Alexa ile de uyumlu çalışan bir şalter. Ben yılbaşı konsepti gereği yılbaşı ağacımı akıllı hale getireceğim ama bu ürünü şalter kullandığınız her yerde kullanmanız mümkün. Örneğin evlerde genelde kombilerde şalter olur ya da sıcak bir iklimde yaşıyorsanız klimanız varsa klimanın şalteri olur. Onları manuel değil de otomatik olarak kontrol etmek istiyorsanız bu ürünü kullanabilirsiniz. 220 voltla çalışan bir ürün. Gördüğünüz gibi iki giriş ve iki tane çıkış var. Elektrik ve şase bağıntısı diyebiliriz. Elektrik ve şaseyi bağlıyoruz. Yine elektrik ve şaseyi çıkartıyoruz. Yani bu ürünü kontrol ünitesiyle fiş arasına aynen şu şekilde bağlayacağız. Böylelikle cihazımız sayesinde istediğimiz zaman elektriği kesebileceğiz, istediğimiz zaman da elektriği verebileceğiz. Bu sayede uzaktan sesli komutla led ışığımızı açıp kapatmamız mümkün. Bu cihazla açma kapama işlemini akıllı hale getirebiliriz. Bu şurada dursun. İçinden yine vidalar çıkıyor. Bunları da birazdan kullanacağız montaj sırasında. Bunları kenara koyalım. Şimdi açma kapamayı akıllı hale getirdik. Bir de buradaki modları değiştirmek üzere akıllı bir ürün kullanmalıyız. Bu da hemen sol tarafta gördüğünüz akıllı parmak. Smart firmasına ait bir Türk malı. Akıllı parmak. Smart Finger diye de geçiyor. Ya da bazı internet sitelerinde Fingerbot diye de bunu bulabilirsiniz. Bu ürünü de butonu olan birçok elektrikli cihazda kullanabilirsiniz. Bakın küçük, kullanışlı bir cihaz. Şurada gördüğünüz aksesuar, yani buna bir parmak diyelim. Akıllı parmak diyelim. Siz komut verdiğiniz zaman şurada gördüğünüz akıllı parmak ileriye giderek istediğiniz butona basmanızı sağlayacak. Ben tabi yılbaşı ağacında şu gördüğünüz buton üzerinde bunu kullanacağım. Ama bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, televizyon, klima açıp kapatırken bu
akıllı parmağı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi dikkat ederseniz şurada mesafe bayağı bir kalıyor. Montajını yaptıktan sonra da bunu deneyeceğiz tabii ki. Kutunun yanında bir de şöyle aksesuar kutusu geliyor. Bu ürünü satın alırken buna dikkat edin. Yanında aksesuar setini veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Eğer şu gördüğünüz aksesuar kısa kalacak olursa bunu şuradan çıkartabilirsiniz kolaylıkla. Ve kutunun içinden çıkan aksesuarları değişiklik yapabilirsiniz. Bakalım kutunun içinde nasıl aksesuarlar çıkıyor. Bir yapıştırmak üzere bazı materyaller var. Onun yanında da değişik aksesuarlar burada var. Bunu açalım hemen. Gördüğünüz gibi boy boy aksesuarlarımız mevcut. Yani sizin butonu kullanacağınız alan ne kadar uzaktaysa şöyle yapalım. Biraz daha bakın geniş yüzeyli bir parmak diye bunu düşünebiliriz. Yani buton yüzeyi çok genişse basmak zor olacağı için böyle de bir aksesuar koymuşlar. Bunlar genelde birlikte satılıyor ama satın alırken tabii siz bunu sorgulamayı ihmal etmeyin. Çeşitli aksesuarlar var. Her zaman buton şeklinde olmayabilir. Bazen özellikle masa lambalarında aklıma gelen masa lambaları var. Orada bir tane kol olur ve bu kolu aşağı yukarı indirmeniz gerekir. Yine öyle bir durumda şu gördüğünüz halkalı aksesuar sayesinde aşağı yukarı şeklinde bunu indirerek kullanabilirsiniz. Şimdi biz bunun en uzununu kullanalım. Çok da kolay bir takılma yöntemi var zaten. Şöyle göstereyim. Evet, görece daha kolay kullanabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi montaj işlemlerine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle akıllı parmağımızı, yani smart finger'ı şöyle butona denk gelecek şekilde bunu buraya bağlamamız gerekiyor. Yapıştırmamız gerekiyor. Şöyle kutunun içinden çeşitli yapıştırıcılar çıkıyor. Farklı büyüklükteki alanlar için. Biz şunu kullanalım. İki yönlü bir yapıştırıcı bu. Yine alt katmanı da çıkartalım. Gördüğünüz gibi yapıştırıcıyı en alta yapıştırdım. Şimdi tam denk gelecek şekilde bunu yapıştırmam gerekiyor. Şöyle bakalım. Tam ortalayamadığım için şunu tekrardan deniyorum. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yapıştırdık. Bunun montaj işlemi bu kadardı. Bitti. Bunu kenara koyalım. Şimdi de araya akıllı switch'imizi yerleştirmemiz gerekiyor. 4 tane de vidası var. Buna uygun olacak şekilde. En son kapaklarını montajlarken bu vidaları kullanacağım. Bakın bu hiçbir şekilde elektriğe takılı değil. Eğer elektrikle ilgili bilginiz yoksa bunlarla oynamamanızı öneririm. Evet, iki kısmı da açtım. Gördüğünüz gibi şuradan kesme işlemini yapalım. Evet, fişimizi şurada gördüğünüz artı ve eksi şeklinde bağlayacağız.
sağlam oldu. Şimdi kapağını da kapatalım. Çok güzel bir şekilde buraya sıkıştırmış olduk. Biliyorsunuz gayet sağlam oldu. Şimdi diğer uçlarını da açalım bunun. Yine aynı şekilde iki yönlü çalıştığı için yönlerine çok dikkat etmedim. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde montajını tamamlamış olduk. Araya akıllı switch'imi ekledim. Evet, montaj işlemleri bitti. Şimdi uygulama üzerinden cihazlarımızın kurulumunu yapalım. EV-Link uygulamasını açıyorum. EV-Link Sonoff firmasının uygulaması. Ortadaki artı butonuna basarak yeni cihaz ekliyorum. Evet, hızlı eşleştirme. Zaten Türkçe buralar tamamen. Bir cihaz ara dedim. İnternet bağlantısını zaten önceden bağlamıştım. Sonrakiye tıklayıp geçiyorum. Bakın burada önemli olan cihazın şu anda eşleşme moduna girmiş olması. Elektriği bağlamanız yeterli. Kontrol etmeniz tek yer. Cihazın üzerinde bulunan mavi ışık, iki kısa bir uzun yanması gerekiyor. Şekilde gördüğünüz gibi. Evet, doğrudan cihazı tanıdı. Kendi orijinal ismiyle tanıdı. Bu çok kullanışlı olmayacaktır. O nedenle bunu daha akılda kalıcı bir isim olarak değiştirelim. Örneğin Smart Switch olabilir. İsmi seçtikten sonra da bunun bir odaya eklemiş olduk, oturma odasına. Evet, artık uygulama üzerinden kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi Alexa doğrudan tanıdı cihazı. Bana hemen uyarı gönderdi. Çünkü EV-Link uygulamasıyla Alexa birbirine entegre durumda. Orada ilave bir işlem yapmam gerekmeyecek. Sadece Alexa uygulamasını açmam yeterli olacak. Uygulamadan da Alexa olmadan gördüğünüz gibi açıp kapatabiliyorum. Çok kolay bir şekilde. Şimdi bir de Alexa uygulamasını açalım. Az önce zaten Alexa tanıma bildirimi gelmişti. Bakın ortada hemen çıktı. Smart Switch Connected diyor. Ona tıklamam yeterli olacak. İlave bir ekleme prosedürü uygulamama gerek yok. Smart Switch Connected'a tıklıyorum. Sonoff'la bağlantı kuruyor ve bağlantı sağlandı. Artık EV-Link uygulaması gibi Alexa'nın kendi telefon uygulamasından da yılbaşı ağacının ışıklarını yakıp söndürebilirim. Tabi burası da bunu Smart Switch olarak tanıdı. Bu ismi ben koymuştum ama bu yılbaşı ağacının ışığı olduğu için Alexa ile iletişimim daha rahat olsun diye Christmas Tree diye bu ismi de değiştiriyorum. Böylelikle talimatlarımı İngilizce olarak anlayabilecek. Evet, Sonoff'un akıllı switch'inin bağlantısını tamamladık. Şimdi de Smart'ın akıllı parmağını bağlayalım. Bunun için 3 farklı uygulama kullanabilirsiniz. Bir kendi uygulaması var Smart diye. İkincisi TÜYA. Zaten çok ünlü bir firma. TÜYA Smart programından bunu ekleyebilirsiniz. Ekleme de çok basit. Sadece cihaz ekle butonunu seçerek ekliyoruz ana sayfadaki. Bir üçüncü seçenek de Smart Life uygulaması. Ben bunu kullandım. Yine bakın ana ekrana geldiğimizde cihaz ekleye tıkladığımızda nasıl bir cihaz eklemek istediğimizi bize soruyor. Cihaz ekledikten sonra diğerleri seçeneğinden Bluetooth bağlantılı cihazı ekleyelim. Burada unutmamanız gereken cihazı eşleşme moduna almanız. Bakın sağda görüyorsunuz. 5 saniye kadar bu butona basıyorsunuz. Mavi ışık yanıyor. Sonrasında da uygulama üzerinden bu ışığın yandığını kabul edip ileriye basıyoruz. Doğrudan zaten akıllı parmak diye tanımladı ve buldu. Tamamlandı butonuna basmanız yeterli olacaktır bu noktada. Sonrasında çok rahat bir şekilde cihazımızı kontrol edebiliriz.
Burada bazı sistemler uzun süre basmak gerektiği için basılı durma saniyesini de arttırabilirsiniz gördüğünüz gibi. Evet, artık akıllı çam ağacımız hazır bir durumda. Bizden komutlar bekliyor. Ne yazık ki akıllı Smart markasının akıllı butonuyla, akıllı parmağıyla Alexa'yı bağlayamadım. Bunun da mümkünatı gözükmüyor. Alexa ile uyumlu değil. Onu telefondan kontrol edeceğim. Şimdi denememizi yapalım. Alexa, turn on Christmas tree. Okay. Evet, gördüğünüz gibi sesli komutla yılbaşı ağacımızın lambaları yanmaya başladı. Şimdi de telefondan, uygulama üzerinden aydınlatma modunu değiştirelim. Evet, gördüğünüz gibi mod tamamen otomatik bir şekilde değişiyor. Tekrardan mod değiştirelim. Evet, şu anda da sabit bir görüntü kazandı. Bir de ışıkları kapatıp bu görsel şöleni kaydedelim. Alexa, turn off LED window. Okay. Alexa, turn off Christmas tree. Okay. Alexa, turn on Christmas tree. Okay. Evet, bıraktığımız moddan yanmaya devam etti. Şimdi de aydınlatma modunu değiştiriyorum uygulama üzerinden. Tekrar bir mod değiştirelim. Evet, İzom kanalından şimdilik bu kadar. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşça kalın.